Ankara-Çankırı hattında vurulup düşürülen, İzmit ve Balıkesir'de enkazı bulunan İHA'lar, Türkiye, Aralık ayının ortasında alışık olmadığı ancak Rusya ve Ukrayna savaşının giderek genişleyen etkilerini doğrudan hissettiren 3 insansız hava aracı vakasıyla karşı karşıya kaldı. Son bir ay içerisinde hem bizim münhasır ekonomik bölgemizde bazı gemiler hedef alındı Karadeniz'de, hem de hava sahamızı ihlal edecek şekilde bazı yabancı menşeli dronlar tespit edildi. Şimdi bugüne kadar aslında baktığımız vakit bu dronların tespit edilmemesi belki bir mucizeydi. Niçin? Çünkü Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına göre her gün 1000'e yakın İHA servis ediyorlar orduya kullanılmak üzere. Benzer bir rakam da tabii ki Rus tarafında var. Bu ne demektir? Her gün binlerce drone Rusya-Ukrayna savaşı için havada uçuşuyor. Biri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları tarafından vurularak düşürüldü. Birinin enkazı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alanda, diğeri ise Balıkesir'de bulundu. Son bir hafta içinde yaşanan 3 farklı İHA olayı, Türkiye'nin hava sahası güvenliğini ve bölgesel dengeleri yeniden tartışmaya açtı. Sadece hava sahası ihlali başlığıyla geçiştirilemeyecek kadar soruları beraberinde getirdi. Bu İHA'lar nereden geldi? Türkiye hava sahasını koruyabiliyor mu? Ve en önemlisi Karadeniz'deki savaş Türkiye'nin güvenlik mimarisini nasıl etkiliyor? Bu videomuzda bu soruların peşinden gidiyoruz. Hazırsanız başlayalım. İlk hava sahası ihlali yapan İHA ile başlayalım. Olay 15 Aralık gecesi gerçekleşti. Türk radarları Karadeniz yönünden Türkiye hava sahasına yaklaşan kimliği belirsiz bir hava aracını tespit etti ve izlemeye aldı. Hava kuvvetlerinin standart angajman kuralları devreye sokuldu ve bölgeye F-16 savaş uçakları yönlendirildi. Burada hemen kısa bir parantez açalım. Her hava üssünde hava sahası ihlali, hava korsanlığı ya da farklı tür bir acil duruma müdahale etmek için en az 2 muharip uçak, yakıt ve silah yüklü olarak her an kalkışa hazır şekilde nöbet tutar. Hava sahası ihlal riski söz konusu olduğunda hava savunma erken ihbar radarlarının sağladığı veriler ışığında Eskişehir'de bulunan Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi emir, komuta ve koordinesinde görevli uçaklar olası tehdidi önlemek için kalkış yapar. İşte o günde bu senaryo gerçekleşti ve F-16'lar İHA'ya doğru havalandı. F-16'lar İHA'yı önce tanımladı, sonra uyardı. Uyarılardan sonra yönünü değiştirmeyen İHA hemen vurulmadı. Düşmanca tavrı sergilemeyen İHA'ya Türk Hava Kuvvetleri'nin angajman kuralları uygulandı. Önce yerleşim yerinden uzaklaşması beklendi. Çünkü yerleşim yerinde vurulsaydı parçaları herhangi bir eve ve insana zarar verebilirdi. F-16'lar hedefi güvenli bir alanda havadan havaya AIM-9X füzesiyle vurdu ve düşürdü. İHA'nın Roketsan tesislerine yaklaşık 15 kilometre yakınlarında vurulduğunu da eklemeden geçmeyelim. Devam edelim. Bu olayın hemen ardından 19 Aralık'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir İHA enkazı bulundu. Bulunan İHA enkazına bakalım isterseniz. Dikkatli baktığımızda bu Rusya menşeili Orlan 10 tipi bir keşif aracı. Enkaz üzerindeki yapısal unsurlar, motor tipi ve özellikle kuyruğunda yer alan kırmızı yıldız sembolü bu değerlendirmeyi güçlendiriyor. Orlan 10'lar da Rus ordusunun en yaygın keşif İHA'ları arasında yer alıyor. Kuyruktaki kırmızı yıldız işareti demişken bir detay daha var. Bu da gözümüzden kaçmadan bir değinelim. Rusya tarafından kullanılan Orlan 10 İHA görsellerini incelediğimizde hiçbirisinde böyle bir yıldız amblemi yok. Hatta Rus Hava Kuvvetleri'nin kullandığı milliyet işareti de bu gördüğümüzden farklı. Bu da şu 3 ihtimali akıllara getiriyor. Ya Rusya yeni bir kamuflaj yaparak milliyet işareti uygulaması başlattı ya da birileri Türkiye'ye Rusya'ya aitmiş gibi görülen Orlan 10 İHA gönderdi. Rus ordusunun yoğun şekilde kullandığı bu İHA esas olarak taktik keşif görevleri için tasarlanmış durumda. Ayrıca Orlan'ın menzili 500-600 kilometre. Türkiye'ye en yakın Rus birliği Kırım'da bulunuyor ve o da yaklaşık Orlan 10'un menziliyle aynı uzaklıkta. Karadeniz'de herhangi bir gemiden mi bırakıldı? Söylentiler arasında. Dediğimiz gibi bunlar henüz kesin ve net değil. Yani ucu açık sorular. Rusya dönem dönem başka Avrupa ülkelerine yönelik olarak da işte İHA'ları kullanıyor vesaire. İşte Baltık ülkelerinde görüyoruz, Polonya'da gördük, Belçika semalarında bir takım İHA'ların tespit edildiğini gördük. Ama Türkiye'nin burada tutumu çok farklı. Çünkü Türkiye savaşın başından bu yana her iki tarafı da masada uzlaştırmak için adil ve dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmiş vaziyette. Dolayısıyla bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Bu kimin işine yarar, kimin işine yaramaz, kim bunun arkasında olabilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'ye yönelik bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bir mesaj verilmek isteniyorsa bu ancak
barışı tehlikeye sokar. Çünkü Türkiye burada savaşın başından bu yana aslında merkezi bir rol oynuyor. O yüzden Türkiye'ye yönelik kim tarafından hangi niyetle yapılıyorsa yapılsın böyle bir mesaj kaygılı bir takım hadiseler yapılıyorsa bunun dediğim gibi barışa hiçbir surette katkısı olmayacaktır. 20 Aralık'ta ise Balıkesir'den bir İHA ihlali haberi daha son dakika olarak düştü. Fotoğrafa baktığımızda bu Rus Merlin VR keşif ve gözetleme İHA'sı. Herhangi bir patlama izi yok. Cihazın yakıtının bitmesi veya elektronik sistemlerinin iflas etmesi sonucu süzülerek yere çakıldığı düşünülüyor. Gövde bütünlüğünün büyük oranda korunduğu ancak kanat ve burun kısmında hasar olduğunu görüyoruz. Ukrayna'nın elektronik harp sistemlerinden sonra Rusya ile bağlantısı kopmuş olabilme ihtimali yüksek. Şimdi bu dronların kontrolden çıkması söz konusu olabilir. İşte yazılımdan dolayı sorun yaşanması söz konusu olabilir. Bir kısmı silahlı, bir kısmı silahsız. Yani tabii ki savaşın uzaması demek önümüzdeki dönemde bu tarz hadiselerle daha sık karşılaşmamız anlamına gelebilir. O yüzden işte Türkiye özellikle yine son dönemde hem İstanbul'da yürütülen müzakerelerde olsun hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderler düzeyindeki diplomasi, Dışişleri Bakanlığı'nın yine kendi muhataplarıyla yapılan temaslarda bu savaşın bir an evvel sonlandırmasına yönelik bir anlayış hakim. Türk hava sahasını ihlal eden İHA'lara yakından bakalım. İzmit'e ve Balıkesir'e düşen İHA'ların hangi tür olduklarını biliyoruz. Ancak 15 Aralık gecesi F-16'lar tarafından düşürülen İHA'nın henüz tespiti tam yapılmadı ve yapıldıysa bile kamuoyu ile paylaşılmadı. Tabii Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafta çok sayıda farklı tipte kamikaze drone ve benzeri hava aracı kullanıyor. Bu nedenle bir tahmin yapmak oldukça güç. Orlan 10 ve Merlin VR İHA haricinde. Kullanım sıklığı ve adet bakımından ilk akla gelen olasılık Şahit 136 tipi kamikaze drone. İran'ın geliştirmiş olduğu bir kamikaze drone olan Şahit 136, Rusya tarafından Geran 2 adıyla lisans altında üretiliyor. Özelliklerine bakarsak 180 km/saat azami sürat, 2,5 metre kanat açıklığı ve yaklaşık 200 kilogram kalkış ağırlığına sahip. Menzili yaklaşık 1000-2500 kilometreyi bulabiliyor. Ayrıca ortalama 8 ila 12 saat arası havada kalabiliyor. Bir Geran 2'nin maliyeti yaklaşık 20.000-30.000 dolar diyelim ve devam edelim. Orlan 10'a baktığımızda ise teknolojik olarak çok gelişmiş bileşenlerden ziyade basitliği ve seri üretilebilirliği ile ön plana çıkan bir sistem. Kanat açıklığı 3,1 metre olan ve 2 metre uzunluğa sahip Orlan 10'un azami kalkış ağırlığı 16,5 kilogram. 16 saate kadar havada kalabilir. Menzili toplamda en fazla 500 ila 600 kilometre. Orlan 10 sadece bir kamera taşıyıcısı değildir. Aynı zamanda bir elektronik harp unsurudur desek yeridir. Modüler yapıda olduğu için üzerindeki kameralar değiştirilebilir. Gündüz yüksek çözünürlüklü çekim, gece ise termal görüş sağlar. Ayrıca LR3 sistemi bulunur ki bu İHA'nın en tehlikeli özelliklerinden biridir. Üzerine takılan özel cihazlarla bir baz istasyonu gibi davranabilir. Bölgedeki cep telefonlarına sahte mesajlar gönderebilir veya sinyalleri keserek haberleşmeyi felç edebilir. Rusya bu İHA'yı daha çok hedefi tespit edip koordinatları anlık olarak topçu bataryalarına göndermek için kullanır. Balıkesir'de düşen Rus Merlin VR keşif ve gözetleme İHA'sına bakarsak katapultla fırlatılan, paraşütle iniş yapan, düşük gürültülü bir keşif platformu olarak biliniyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi İHA düşerken paraşütünü açmış. Yaklaşık 600 ila 800 kilometre menzil, 10 saate varan havada kalış süresi ve 7 kilogram civarında elektrooptik faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen İHA'nın 2022'den bu yana hava savunma unsurları ve FPV önleyiciler tarafından çok sayıda kayıp verdi. Birim maliyeti ise yaklaşık 300.000 dolar seviyesinde. Merak edilen diğer sorulara geçelim isterseniz. Bu İHA'lar tam olarak nereden geldi ve Türkiye'nin sahip olduğu radar teknolojisi ya da savunma sistemleri İHA'ları tespit edebilmede yeterli mi? İlk ihlal yapan İHA'nın düşürüldüğü geceye bakıyoruz. 15 Aralık gecesinden başlayarak Ukrayna Donetsk'e, Rusya'da Ukrayna'nın doğu kesimlerine yönelik kamikaze drone saldırısı düzenlemeye başladı. Bu saldırılarda dronların rotasından sapma olasılığı olduğu da düşünülüyor. Bu tür hava araçlarında sapma olasılığı çok yüksek. Çünkü elektronik harp sistemleri Ukrayna ve Rusya'da yoğun olarak kullanılıyor.
Türkiye'ye doğru ilerleyen İHA'ların da bu tür elektronik harp teknolojisinden etkilendiği düşünülüyor. Ayrıca Şahit 136 tipi kamikaze İHA'nın 14 Aralık tarihinde kontrollü bir şekilde Karadeniz'e indiği görüntüler mevcut. Ukrayna bunu elektronik harple kendisinin yaptığını iddia ediyor. İHA'nın suyla temas edene kadar motorunun çalışıyor olması elektronik harp ihtimalini güçlendiriyor. Bir diğer merak edilense Türk hava savunma sistemlerinin yeterliliği. Öncelikle şunu belirtmemiz gerek. Orlan 10, Geran 2 ve Merlin VR tipi kamikaze ve keşif İHA'ları hava savunma sistemleri ve erken ihbar radarları için zor hedefler. Çünkü bu hava araçları klasik hava savunma sistemlerinin önlemek için tasarlanmış oldukları savaş uçağı, helikopter, seyir füzesi, balistik füzelere kıyasla çok düşük süratlerde uçuyorlar. Ayrıca boyutları oldukça küçük. Radar ve ısı izleri de aynı şekilde çok düşük. Bu nedenle de bu tip hava araçlarını uzun mesafeden tespit ve takip etmek zor. Ancak Türkiye'nin tüm bölgesindeki hava trafiğini kesintisiz olarak takip edebilecek farklı tiplerde uzun menzilli erken ihbar radarları bulunuyor. Bunlardan başlıcaları 1990'larda teknoloji transferiyle birlikte tedarik edilen TRS-22XX ve RAD-31 radarları. Bu radarlar Aselsan tarafından geliştirilen ALP-300G erken ihbar radarıyla değiştirilmekte. Yine Aselsan tarafından geliştirilen erken ihbar radar sistemleri de bulunmakta. Bunlara ilaveten Türk Hava Kuvvetleri envanterinde 4 adet Barış Kartalı havadan erken ihbar ve kontrol uçağı 600 kilometreden fazla menzille Türkiye'nin çevresindeki çok geniş bir alanı devamlı tarayabiliyor. Ayrıca Türkiye'nin NATO'nun bölgeye dair keşif, gözetleme ve istihbarat kabiliyetlerine de erişimi bulunuyor. Çelik kubbe müdahale edemez miydi soruları geliyor aklımıza. Sosyal medyada da defalarca kez yazıldı, tartışma konusu oldu. Şunu belirtelim ki çelik kubbe bittiği açıklanan bir proje değil. Henüz lansmanı yeni yapılan bir proje. Türkiye'de henüz istediği adette yerli hava savunma sistemi bataryasına sahip değil. Ayrıca çelik kubbenin sensörlerinin İHA'yı tespit edip Eskişehir'e ilettiği de söylenenler arasında. Hisar A ve Hisar O İHA'yı vurabilecek sistemler. F-16'dan fırlatılan bir AIM-9X'e göre daha pahalı. Yerleşim yerine yakın yerlere o füzeleri göndermek düşmanca tavır sergilemeyen İHA için riskli. Yani hem maliyet, hem ekonomik hem de yaşanabilecek tüm riskler analiz edilip değerlendirildi. İHA ihlallerinden sadece Türkiye etkilenmiyor. Asıl en çok etkilenen Doğu Avrupa ülkeleri. Özellikle de Ukrayna'ya sınırı olan Polonya. Şimdi tabii Polonya'nın Rusya ile doğrudan bir teması yok. Avrupa'nın Rusya ile doğrudan bir teması kalmadı. NATO üzerinden her şey yürütülüyor. Amerika üzerinden şimdi artık her şey yürütülüyor. Ama Türkiye'nin hem Ukrayna ile çok net açık bir diyaloğu var. Diyalog kanalları var daha doğrusu. Hem de Rusya ile açık ve direkt diyalog kanalları var. NATO'nun 4. maddesinin işletilmesi, yani bir istişare mekanizmasının devreye sokulması istenebilir. Ama bugüne kadar bunun yapılmamış olması da bence Türkiye'nin burada iki tarafla doğrudan angajman içerisinde olup doğrudan mesajlarını iletiyor olmasından mütevellit. Rus İHA'ları son dönemde Polonya'nın hava sahasını defalarca ihlal etti. Polonya, NATO ile koordineli şekilde savaş uçaklarını havalandırdı ve bazı İHA'lara doğrudan vurdu. Varşova yönetimi bu ihlalleri yalnızca teknik bir hata olarak değil, aynı zamanda NATO'nun doğu kanadına yönelik ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendirdi. NATO'nun 4. maddesinin uygulanmasını istedi ve üye ülkeleri acil olarak toplantıya çağırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, bu olayın Rusya tarafından yapılan bir provokasyon ve caydırıcılık testi olduğunu söyledi. I każdy, kto postanowi w jakikolwiek sposób zaatakować polskie terytorium czy polską przestrzeń powietrzną, będzie musiał się liczyć zawsze z adekwatną reakcją. Polonya İHA'ları NATO'nun hava polisliği görevi kapsamında Hollanda F-35'leriyle düşürdüğünü de ekleyelim. Ayrıca Amerika'dan alınan Patriot bataryaları ve İngiltere'den gelen Sky Sabre hava savunma sistemleri Ukrayna sınırına kalıcı olarak yerleştirildi. Sadece İHA değil, gemi saldırıları da artık Türkiye yakınında. Hatta Akdeniz'e de taşmış durumda. Ukrayna'nın özellikle Aralık 2025 içerisinde gerçekleştirdiği 2 kritik saldırı Türkiye'nin deniz yetki alanlarına oldukça yakın noktaları etkiledi. Rusya'ya ait Kairos ve Virat 28-29 Kasım'da Midvolga 2 adlı Rus bayraklı tanker gemisi
ise 2 Aralık'ta Türkiye açıklarında kamikaze dronlarla vuruldu. Ayrıca Ukrayna artık Rusya'nın gölge filosuna da saldırılar yapıyor. İlk defa Doğu Akdeniz'de Girit açıklarında Umman bayraklı Kendil adlı Rus tankerini İHA'larla vurdu. Bu gemi Rusya'nın gölge filosundan biriydi. Şimdi tabii maalesef bu İHA saldırılarının Karadeniz'de iki taraf arasında gerçekleşen İHA saldırılarının Karadeniz'de de sınırlı kalmadığını görüyoruz. Çünkü bu hafta içerisinde bir de Ukrayna İHA'sının Akdeniz'de bir Rus gemisini hedef aldığı yönünde bir takım bilgiler ortaya çıktı. Tabii bu savaşın sadece Karadeniz havzasında değil, çok daha geniş bir coğrafyaya yayılma potansiyelini gösteriyor. Tabiatıyla bu da ne Türkiye'nin ne de bölge ülkelerin isteyeceği bir durum. Zaten Türkiye bu vakalar yaşanmaya başladıktan sonra her iki tarafı da ikaz etti. Yine münhasır ekonomik bölgemizde bu yaşanan saldırılar sonrasında her iki tarafın da diplomatları Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu gösteriyor ki Türkiye yakın çevresinde ve sınırları içerisinde Ukrayna ve Rusya savaşı etkilerine daha da maruz kalacak gibi. Devam edelim. Peki Türkiye bu İHA ihlal olayları karşısında nasıl bir yol izledi? Resmi açıklamalara göre Ankara hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı Karadeniz'deki hava faaliyetleri konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı. Diplomatik kanallar açık tutulurken teknik incelemeler tamamlanmadan kesin suçlamalardan kaçınıldı. Gerekli mesajlar ilgili taraflara iletildi. Fakat son günlerde düzenlenen karşılıklı saldırılar Karadeniz'deki seyri sefer emniyetini ciddi biçimde tehdit etmektedir. Ticaret gemilerini, sivil gemileri hedef almanın kimseye bir faydası olmaz. Her iki tarafa da bu konuda ikazlarımızı net bir şekilde iletiyoruz. Ankara-Çankırı hattında düşürülen, İzmit ve Balıkesir'de bulunan İHA enkazı ise Karadeniz'deki savaşın Türkiye sınırlarına kadar uzanan dolaylı etkilerini gözler önüne seriyor. Bu vakalar Türkiye'nin hem askeri hem de diplomatik düzeyde dikkatli bir denge politikası izlemeye devam edeceğini, aynı zamanda hava sahası güvenliğini daha da güçlendirmek zorunda olduğunu gösteriyor. Taraflar bir şekilde Türkiye'ye doğrudan ya da dolaylı olarak bir mesaj vermek istiyorsa ya da Türkiye'yi savaşın içine çekme gibi bir niyetle bunu yapıyorsa Türkiye'nin tutumu son derece nettir. Türkiye bölgesinde ve ötesinde barış isteyen bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'nin savaşa çekilmesi gibi bir durumun ben hiçbir surette söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bu tarz niyetle atılan adımların da boşa çıkacağını düşünüyorum. Bu süreçte tabii hepimizin bence dikkatli olması gerekiyor. Yaptığımız açıklamalarda, verdiğimiz görüşlerde. Yani neticede hassas bir süreçten geçiliyor. Hem kuzeyimizde hem güneyimizde savaşların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla yapılan resmi açıklamalara itibar edip ondan sonra resmi makamlardan gelen açıklamalar doğrultusunda hareket etmek ve değerlendirme yapmak gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar gelişmiş radar ağına sahip olsak da henüz istenilen seviyede değiliz. Yerli radar elektronik harp sistemlerimiz geliştirilmeye devam ediyor. Karadeniz artık sadece iki ülke arasındaki bir savaş alanı değil, bölge ülkelerinin tamamını etkileyen, hataya yer bırakmayan bir güvenlik sahası haline gelmiş durumda. Türkiye'de yaşanan bu 3 İHA vakası da modern savaşların sınır tanımayan doğasını ve insansız sistemlerin ne kadar öngörülemez sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.